Merhaba arkadaşlar. A101'den aldığım 2 tonluk şişe tipi Kiriko'nun kutu açılışını ve araç üstünde nasıl bir performans sağladığını göstermeye çalışacağım sizlere. Gördüğünüz gibi standart bir Kiriko Piranha marka. Menşei Çin. Tabii Çin'de yaptırılıyor genelde bu tip şeyler. Bismillah diyorum. Açıyorum. Birbirine yapışmış boyalar kurumadı ama bu plastik aparatlar tutuyormuş. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda aşağı yukarı bunlar zaten tek tip hidrolikle çalışıyor. Şu şekilde kaldırma yerinde yine standart olukları var. Araç kaldırıyorken bir yere çarpmaması için, yani yıkılmaması için, yerinden çıkmaması için. Pistonu kaldırmadan önce yüksek araçlar için şu şekil civatalı bir sistem var. Yani yüksek arabaları kaldırabilmesi için. Bu Kiriko yaklaşık 13 santim kalktığı yazıyor burada kutusunun üstünde. Bunu ben kendi aracımda da bir deneyeceğim. Şu anda sadece bakayım. Kaldıracak mı? Kaldırmadı. Şu şeyi sıkmamız gerekiyor. Evet. Şu şekil yaklaşık 13 santim kalkıyor. Buna ilaveten şuradaki vidadan destek alabilirsiniz ama bunu kullanmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü yani bu civatalı bir sistem, dişli bir sistem. Burada nasıl bir kalite metal kullandılar bilmiyorum şimdi. Dandikse sıyırıp düşebilir. Yani yüksek bir aracınız varsa şu araya bir takoz, tahtadan bir takoz kullanabilirsiniz. Demin denediğimde kalkmadı. Şurada gördüğünüz civatayı mutlaka sıkın. Şuraya yaklaşsana. Yani bu gevşek olduğu zaman bu kalkmaz. Çünkü bunun içinde hidrolik var. Bu hidroliğin havasını alıyor şu şekilde. Sola doğru çevirip bastırdığınızda zaten gördüğünüz gibi geri iniyor. Yani sistem bu. Sıkmak istediğiniz zaman burayı çeviriyorsunuz böyle. Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. İçinde başka bir şey yok. Şöyle bir filtre, bir tane kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Şimdi arabamıza deneyelim. Aracımızın başına indik şu anda. Önemli bir konu var. Bu tip, yani şişe tipi Kiriko alacaksanız minimum yüksekliği 15 santim. Bunun bilincinde olun, çünkü aracınız basıksa Kiriko arabanın altına girmeyecektir. Bu yüzden buna dikkat edin. Benim gibi standart tipli bir aracınız varsa oluyor zaten. Ama aracınız çok basıksa olmaz. İkinci bir konu, aracınız yüksekse, yani Jeep tarzında bir şeyse, bu Kiriko'nun maksimum kalkmış hali 278 milimetre. Yani yaklaşık 28 santim, 27 küsür santim. Alçak kalabilir ama altına takoz konularak bu konu aşılır. Ama basık arabalarda maalesef
olmaz. Bakın şu anda minimum hali yaklaşık 15 santim. Şu civatalı hali yani sonuna kadar kaldırdığınız zaman 6 santim oluyor ama fakat bakın boşluk olduğu için riskli yani. Birkaç diş alması lazım. Bu şekilde baktığımız zaman yaklaşık olarak 20 santim oluyor. Tabii kalkmamış hali. Bir de şöyle kaldırdığımız zaman bakalım şöyle 27 santim. Yani gördüğünüz gibi maksimum bu kadar kalkıyor. Aracınız yüksekse üstüne bir takoz koyabilirsiniz ya da altına kalın büyük bir takoz koyabilirsiniz. Bu şekilde daha rahat kullanılır yani yüksek araçlar için. Yani kısaca toplayacak olursak, özetleyecek olursak gövdenin kenarı 15 santim civarında. Piston kısmı yaklaşık 8 santim civarında kalkıyor. Bu ek ilave cıvatalı kısımda yaklaşık 5 santim civarında kalkıyor. Yani aşağıdan yukarı ortalama 27 santim bir yüksekliğe ulaşıyor. Yani Kiriko'nun ölçüleri bu şekilde. Kiriko'muzu arabanın altına yerleştirdik. Bismillah diyerek kaldırıyoruz. Maksimum bu kadar kalktı. Bakın şu anda sonuna kadar kalktığı halde teker yerden kalkmadı. Kiriko alçak geldi. O yüzden şu dişliği biraz daha yukarı kaldırdıktan sonra tekrar deneyeceğiz. Bu arada kaçırma yapıyor mu onu da kontrol edeceğiz. Şimdi indirelim. Sola doğru çeviriyoruz. Arabamız indi. Şu anda dişliğimizi sonuna kadar açtık. Bu şekilde kaldıracağız. Videonun başında söylediğim gibi ben bu şekilde pek içime sinmiyor çünkü bu dişlilerin sıyırma ihtimali var. Deneyelim bakalım. Önce şunu sıkmamız lazım.
maksimum seviyeye kalktı araç. Maksimum seviyeye kalkmasına rağmen bakın araç kalktı. Bayağı bir katlandı, iki taraf kalktı. Fakat amortisörler de yukarı kalktı. Bu yüzden sonuç alamadık. Her zaman sağ olsun küçük misafirlerimiz geliyor. Bizi ziyaret ediyorlar. Tombiş bir kedi geldi. Evet arkadaşlar, buraya kadar hidrolik şişe tipi Kliko nasıl kullanılmaz kısmını gördük. Gördüğünüz gibi sonuna kadar kaldırdık. İlave kısmı kaldırdık. Fakat arabanın tekeri kalkmadı. Bakın amortisörler havaya kalktı. Tekerler aşağıya geldi. Şimdi de aracın neresine koyarak kaldırırız onu göreceğiz. Bu arada yaklaşık ben 4-5 dakika bekledim. Herhangi bir kaçırma vesaire olmadı. Bu konuda gerçekten iyi çıktı, yani şaşırttı beni. Şöyle hemen çıkaralım.